Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Altay ve Neslihan'a bir şey olmasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca dizimizde en sevdiğiniz karakteri ve yeni bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Hadi hazırsanız detaylı analiz videomuza başlayalım. Dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı. Korkut ve Kraliçenin tanışması sonunda gerçekleşti. Aynı zamanda son sahnede Altay ve Neslihan'a bir şey olup olmayacağını merak ettik. İlk olarak Altay ve Neslihan'a bir şey olmayacağını söyleyerek videomuza başlamak istiyorum. Altay ve Neslihan içinde bulundukları bu zor durumdan bir şekilde kurtulacaklar ve bu ikili yeni bölümde de ortak akıllı hareket edecekler. Altay ve Neslihan'ın birlikte hareket etmesi çok değerli. Çünkü bu ikili birbirlerinden güç alıyorlar ve birbirlerinin zor zamanlarında birbirlerinin yanında oluyorlar. Bundan dolayı dizimizin yeni bölümünde Altay ve Neslihan sahnelerini görmeye devam edeceğiz. Öte yandan Korkut ve Kraliçe de sonunda tanıştı. Kraliçeye ilk ulaşan kişinin Korkut olması bizleri ayrı mutlu etti. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Gelelim bu sorunun cevabına. Ben Korkut'un Kraliçeyi hemen deşifre edeceğini düşünmüyorum. Çünkü Korkut Kraliçeyi hemen deşifre ederse Kraliçe teşkilat ekibinin işine yaramaz. Çünkü teşkilat ekibi biliyor ki Kraliçe sadece bir piyon, onun arkasındakilere ulaşmak istiyorlar. Bundan dolayı Korkut'un bir süre Kraliçe ile birlikte hareket edeceğini düşünüyorum. Korkut'un Kraliçe ile hareket edecek olması akıllara şu soruyu getiriyor. Ejder'in sonu gelecek mi? Evet, Ejder'in sonu gelecek. Ejder muhtemelen önümüzdeki bölümde dizimize veda edecek ve Ejder'den kurtulacağız. Aynı zamanda ben Hamdi'nin içinde bulunduğu tuzaktan kurtulacağını ve Hamdi'nin yaşayacağını düşünüyorum. Öte yandan son bölümde gördük ki Kraliçe öyle basit bir karakter değil ve Kraliçe ile Albay Nazım'ın arasında bir bağ var. Peki Kraliçe Albay Nazım'ın kızı mı? Gelelim bu sorunun cevabına. Eğer böyle bir durum olursa şaşırmam, ancak ben Kraliçenin Albay Nazım'ın öz kızı olduğunu düşünmüyorum. Ancak Albay Nazım'la Kraliçenin arasında kuvvetli bir bağ var ve son bölümde gördük ki Kraliçeyi yönetenler tıpkı Selen gibi onun beynini de yıkamışlar ve Kraliçe aldığı kararları aklı başındayken almıyor. Bundan dolayı ben Kraliçenin hikayesinin basit olmadığını ve ilerleyen bölümlerde Kraliçe ile ilgili daha fazla gerçeğin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Gelelim Albay Nazım konusuna. Dizimizin son bölümünde Albay Nazım'ın yaşadığını ve korunaklı bir yerde tutulduğunu öğrendik. Albay Nazım'la ilgili detaylar giderek belirginleşiyor. Bundan dolayı çok geçmeden hem teşkilat ekibi hem de Kraliçe Albay Nazım'ın peşine düşecek ve Albay Nazım'a ulaşmaya çalışacaklar. Umarız Albay Nazım'a ulaşan ilk ekip teşkilat ekibi olur ve Albay Nazım teşkilat ekibiyle birlikte hareket edip Kraliçe'ye karşı mücadele eder. Öte yandan sezon finaline de yaklaşık 9-10 bölüm kaldı. Bundan dolayı ben Kraliçenin hikayesinin sezon finaline kadar devam edeceğini, yeni sezonda ise yeni düşmanların dizimize dahil olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda teşkilat ekibinden de vedaların olacağını ve Albay Nazım'la beraber teşkilat ekibinin daha da güçleneceğini düşünüyorum.